Arkadaşlar merhaba. Mazda 3 1.5 Skyactiv kasalarda genelde bagaj havuzunda su oluyor. Yani su sıkıntısı oluyor. Bir yerden bagaj havuzuna su giriyor. Bununla ilgili bir video hazırlayacağız şu anda. Şöyle yapalım. Önce bagaj havuzunu bir gösterelim. Sen şu kamerayı tutar mısın? Genelde bagaj havuzunda bakın buralar nemli şu anda. Burası da yaş. Şurasında da bir yaşlık var, sular var. Bu su devamlı burada bir ıslaklık oluyor. Nereden geliyor, nedir, ne değildir? Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Onu da tespit ettik nereden geldiğini aslında. Hatta size şöyle gösterelim. Şu arka stoplardan, şuralardan giren su içeri giriyor. Bunun da içinde bir süngeri var tabii ki. Yapışkanlı süngeri var. O eskimiş oluyor. Ondan dolayı içeri buradan su giriyor. Yani şuralardan su giriyor. Şimdi bununla ilgili testimizi yapalım. Sen oradan suyu dök. Ben buradan çekeyim. Direkt görelim bakalım. Şimdi tekrar bir testimizi yapalım. Evet, şu arkadan alttan içten içe akıyor bakın. Evet. Şimdi bu stopu sökeceğiz. Arkasının işlemini yapacağız. Bir anahtar alalım. Evet. Yani araç çok eski bir araç değil, yeni bir araç ama işte böyle basit sorunlar olabiliyor. Tamam, dışarıdan şöyle çekelim. Bir dakika, şurada soketleri çıkartalım, gel buraya. Şu soketleri çıkartalım önce. Yani şu süngerler zamanla işi bitmiş bunların yani. Dolayısıyla şuradan geliyor. Su buradan böyle içeri giriyor. Şuralardan. İçeri giriyor, içeri akıyor arka stoplardan. Bunun burasına yeni sünger çekeceğiz. Şöyle yeni bir sünger çekeceğiz. Yerine oturtturacağız. Sorun çözülecek muhtemelen. Bu sefer bu sorun çözmezseniz devamlı bagaj havuzu ıslak kalır ve sonra zamanla paslanmaya doğru ilerler. Yazık günah arabaya. 2015 model bir araç bu. Bu kısmına sünger uygulaması yapacağız ama öncesinde biraz kurutalım. Çünkü yaş. Ben buradaki malzemeyi sökmek istemiyorum. Bunun üzerine uygulayacağım direkt. Biraz kurutacağım bunu. Yerden çektik. Kurudu bayağı. Tamam. Bayağı bir kuruttuk. Şimdi şu süngeri uygulayalım eğer olursa tabii ki. Şimdi şöyle. Uç kısmını aşağı getirin. Yani stopun alt tarafına getirin ki ola ki su girerse en azından o yarık kesik kısımdan girmesin. Yani yukarıda olmasın o kesik kısım. Alt tarafta olsun. Birleşimleri aşağıda olsun.
Olsa daha iyi olurdu ama neyse. Evet. Gayet güzel oldu inşallah. Bu şekilde yerine takacağız. Aynı işlemi bu sol stop, sağ stopta da uygulayacağız. Oradan kaçıp su alıp almadığını bilmiyorum. Onu test edeceğiz. Ama yani basit bir yöntemle çözebilirsiniz. Şöyle bir süngerli bant yöntemiyle orijinal gibi olur. Suyu buradan almadığı için de içeri su girmez yani doğal olarak. Tamamdır. Şimdi götür takalım bunu. Evet, arka sol stopumuzu yerine takacağız. Bu şekilde yapmıştık içerisini. Şu an şu şekilde şuraya tam öperse sünger içeri su girmeyecektir. Çünkü çoğunlukla şuradan su giriyordu. Şu delikten. Bu sünger de şu an biraz kalın da gelebilir. Öyle bir risk de var yani. Şu şekilde bir şey yapalım. Vidalamayı yapalım. Bakalım. Bırakayım mı? Bırak burayı. Evet. Evet, bu şekilde olmayacak gibi. Çünkü sünger çok kalın geldi. Tam yerine oturmadı. Ne kadar sıksam da oturmayacak. Arada çok açıklık kaldı. O yüzden süngerin bir incesini kullanacağız. Evet, şu daha önce kullandığımız kalın süngeri çıkarttık. Yerine çünkü tam oturmadı. Bunun yerine şu incesi var bunun. Daha ince. Bayağı bir ince yani. Bu 1,5 milim. Bu yarım santim neredeyse. 5 milim. Bunu kullanacağız. Bunu yapalım. Bu yeter muhtemelen. Bazı şeyleri denemek gerekiyor işte. Kası vardı burada. Yerine deneyelim. Olmazsa üzerine bir kat daha koyabilirim bu şeyden. Şimdi biraz daha güzel, iyi oldu. Hiç gerek yok. Bu yetebilir de yani. Bunu takıp bir deneyeceğiz. Bir su testi yapacağız tekrar. Alıyorum almıyorum diye. Su almıyorsa zaten gerek yok ikinci katına. Anahtar nerede? Şurada. Olmazsa onun üzerine ikinci katını yapacağız. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen su getirdiniz mi? Tekrar bir su testi yapalım. Tabi burası da karanlık biraz ama bir saniye burayı biraz aydınlatalım. Su alıyor mu almıyor mu bakalım bir saniye.
Aydınlattık şurayı da. Tamam, bir su dök bakalım oğlum. Su geliyor direkt. Nereden geliyor? Dur. Su şuradan geldi. Daha dök bakayım. Şuradaki beyaz vidanın dibinden geliyor. Dolayısıyla su şimdi buradan gelmiyor. Farın içinden gelmiyor. Su şu an şuradan geliyor. Dur bakayım bir dakika. O zaman onu hafif silikonlamamız gerekecek. Tam farın arkasından gelen suyu kestik şu anda ama farklı bir yerden geliyor. Farı tekrar sökelim. Orayı da göstereyim size. Şimdi farı tekrar çıkarttık çünkü şu an buradan almıyor suyu. Şu olay tamam. Şuradan almıyor ama suyu ilginç olarak şu vidanın dibinden alıyor. Bakın şuradan oynuyor zaten, bu da bakın. Şimdi ona bakalım. Şöyle. Buraya ne yapabiliriz? Buraya olmadı. Silikon koyup tekrar sıkacağız yerine. Bunu. Yani basit şeyler ama su giriyor sonuçta yani. Bir gerçek de var ortada. Su girme sorunu. Evet bu. İçeride mi? Orada çıkmayacak. Evet. Buradan su alıyor. Buraya biz şimdi silikon uygulaması yapacağız. Tekrar yerine takıp sıkacağız. Bu sorun da böyle çözülecek arkadaşlar. Evet, buradaki klipse de yine süngerli bant uyguladık. Silikonla uğraşmak istemedik. Sonuçta şuradan gelip su giriyor. Şuradan geliyor. Şuradan direkt giriyordu. Şimdi bu silikon süngerli banttan dolayı oradan su girmeyecek. Bunu yerine oturtturalım. Oturtturabilirsek tabii ki. Dur bakayım. Oturdu mu? Altı. Evet, oturdu ya. Oturdu. Tamam, oturdu sünger şu anda. Gayet güzel. Şunu bir define takalım. Zor. Ha? Evet. Az önce zaten sallanıyordu. Çünkü boşluk vardı dibinde. Şu an boşluk gitti. Ve oradan su girmeyecek. Tekrar bunu takalım. Bu beyaz bir neredeydi? Tam olarak içeriden bakınca. Göstereyim sana. Beyaz vida mı? İşte şu. Şuradan alıyordu. Şimdi sen gene su dök bakalım, alacak mı orada? Şurada tutalım buraya. Evet. Şimdi oradan su alıyor mu almıyor mu bakacağız yine. Evet, şu an su dökülüyor ve herhangi bir su girişi yok o vidanın olduğu yerden. Bu taraftan da almıyor. Buradan da almıyor ve su sorununu bu şekilde çözmüş olduk. Yani çok ufak basit şeyler ama bu işlere bakmazsanız büyüyüp daha kötü sorunlara sebep olabilir. Yani arabanın paslanması gibi. Su hiçbir zaman iyi değil araçlar için. Sudan uzak durması lazım. Arabanın her noktasının. Şu an sorunu çözdük. Şunları takalım yerine. Bu tarafı hallettik. Eğer diğer tarafta da var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Diğer stopta da varsa sorun, onu da çözeceğiz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur.
Bu 1.5 Skyactiv kasalarda var böyle bir sorun. Ya birçok araçta vardır ama bunlarda da böyle bir kronik sorun var. Arka stoplardan su almasından bahsediliyor birçok yerde. Ama çözümü böyle basit yani. Korkulacak bir şey yok. Sadece orada uygulayacağınız bir süngerli bant, silikon veya süngerli bant. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler, hoşça kalın. Sağ arka stopa da kontrol edelim dedik aslında su kaçağı var mı diye. Ve burada da olduğunu gördük. Şöyle gösterelim. Bir suyu dökelim. Direkt arka stopun içinden bildiğiniz şelale gibi akıyor bakın. Bak dök. Gördün mü? Dök bak. Yani bildiğiniz buradan tamam. Stopun içinden şelale gibi aşağıya akıyor. Bagaj havuzuna birikiyor. Bu stopu da sökeceğiz. O süngerli banttan uygulayacağız. Arkasına kapatacağız. Bu şekilde umarım herkesin işine yaramıştır bu video. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.